Merhaba anne baba. 2025 yılının ilk haftasından merhaba. 2024 yılında neler yaptık, çocuğumuzu ne kadar zorluklarla büyüttük, hepsi geride kaldı. Şimdi yapmamız gereken şey Ocak ayından itibaren 2025 yılımızı organize etmek. Şu ana kadar çocuğunla ilişkin inişli çıkışlı bir şekilde ilerlediyse, ona gerçekten bağırdığın günler olduysa, onu üzdüysen, kendini kötü hissettiysen ya da artık çocuğunla değil de tek başına bir şeyler yapmak istiyorsan, özellikle annelere söylüyorum, anne olmadan önce kim olduğunu hatırlamıyorsan merak etme, hiçbir şey için genç değil. Yeniden başlayabilirsin. Evet, yeniden başlamak derken kendi bulma yolculuğundan bahsediyorum. Çünkü toplumsal düzeyde anne olunca kadınlığımız artık bitiyormuş gibi algılanıyor. Artık bizim tek yaşam amacımız çocuğumuzmuş gibi bir inanış var. Babalar hayatlarına devam edebiliyorlar ama kadının toplumdaki rolü anne olduktan sonra büyük bir fedakarlığa ve kendini unutmaya yol açıyor. İşte bunu yaptığımız zaman genelde mutsuz kadınlara, en önemlisi çocuklarımızın gözünden sinirli annelere dönüşüyoruz. 2025 yılında bunu kırmaya ne dersin? Kendi suçlamayı bırak, şu ana kadar elinden gelenin en doğrusunu yaptın. Ama ben sana bu sene yeni bir pencere açmaya geldim. Sana bu işin kolayı var diyeceğim ve anne olmadan önceki benliğini sana her seferinde hatırlatmayı deneyeceğim. Belki de anne olarak yaptığımız en büyük yanlış, iyi anne kalıplarına kendimizi sıkıştırmak. İyi anne olmak, yaptığımız fedakarlıktan ya da çocuğumuza gösterdiğimiz güler yüzden olsun, çocuğumuzun miniğimizin diğer akranları arasındaki gelişim kalıplarından birbirimizle ettiğimiz rekabete kadar gidiyor. Ve en sonunda tek bir seçenek kalıyor. Anneler mutsuz oluyor, yoruluyor. En başta çocuklarını, ardından da çevrelerini mutsuz etme eğiliminde oluyorlar. Eğer bu tuzağa sen de düştüysen, merak etme, zamanında ben de bunu yaşadım. Hepimiz bunu yaşıyoruz ama hatalarımızdan ders almayı öğrenmenin vakti belki de 2025'tir. İlk olarak mükemmel anne diye bir şey olmadığını aklına her gün getir. En mükemmel anne baba henüz çocuğu doğmamış olandır diyorum sana. Onun yaptığı şeyleri unutman, arkadaşlarının ismini hatırlayamaman, bazen ona sinirlenmen, can havliyle panik yapman ve yanlışlarda bulunman çok normal. Çünkü biz insanız. Özellikle anne baba olduğumuz zaman çocuklarımızı o kadar sevip onların o kadar iyi yerlere gelmesini istiyoruz ki duygusal olarak bütün devrelerimiz yanıyor. Birazcık da sıkışmışlık yaşıyorsak, ki bu devirde yaşamamak çok çok zor. Bu maddi sıkıntılar olabilir, iş yerinde patron baskısı olabilir, evimizi toparlayamamak olabilir ya da çocuğumuzun istediğimiz yönde ilerleyememesi olabilir. İşte o zaman işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Oysa gerçek annelik belirsizliklerle yol alır. Gerçek annelik tamamen bir deneyimdir ve yapay yanıla bir şekilde tökezleyerek ilerlediğimiz bir kurumdur. Hiçbirimiz kitaptaki anneler kadar başarılı olamayacağız. Çünkü o anneler de gerçek değil. Onlar birer kitap kahramanı. Bunu sakın unutma. Annelik genelde kadın kimliğinin daraltılmasına yol açıyor. Bu da ne demek? İyi anne olma yolunda ilerleyişimiz bazen tıpkı benim yaptığım gibi bizi kariyerimizden edebiliyor. Aile ilişkilerimiz bozuluyor ya da karı koca olarak yolumuza beraber devam edememe riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü ne eşimizi mutlu edebiliyoruz ne de kendimizi. O zaman sana çok daha fazla lafı uzatmadan 2 adımda bu işin kolayını söyleyeceğim. Birincisi, ihtiyacın olduğu anda mutlaka mola ver. 5 dakika kahve içebilirsin, dışarıya yürüyüşe çıkabilirsin ya da evi dağınık bir şekilde bırakıp sana ne iyi geliyorsa o anda ona yönelebilirsin. 20 dakika kısa bir dizi izlemek mi? Yap bunu. Anneni, arkadaşını telefonla arayıp birazcık dedikodu yapmak mı? Hemen yap. Elinde ne varsa o anda bırak. Çünkü o işimize devam ettiğimizde evet belki işler bitiyor ama bağıra çağıra yapma eğiliminde oluyoruz. Bize o sırada anne diye gelen çocuğumuzu azarlıyoruz ya da daha kötüsü suratsız bir kadına dönüşüyoruz. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam evimi bugün ya da çoğu gün dağınık bir şekilde bırakıp kaçış noktama yöneliyorum. Benim kaçış noktam bisiklete binmek. Bu 10 dakika olur, 30 dakika olur.
hiç fark etmez. Senin kaçış noktan telefonla konuşmaksa, dizi izlemekse ya da küçük bir alışverişe çıkmaksa lütfen bunu yap. Maddi kaygılar kesinlikle gözünü korkutmasın. İlla para harcamana gerek yok. Sana ne iyi geliyorsa onu yap. İkincisi, kendi kimliğini kesinlikle unutma. Her gün aslında anne olmadan önce kim olduğunu hatırla ve muhakkak ama muhakkak kendine teşekkür et. Çünkü sen mükemmel bir annesin. Elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. O sosyal medyada gördüğümüz kadınların çoğu gerçek değil. Çocuklarımıza hiç kızmadan, suratımızın rengi değişmeden annelik yapabilen varsa saygı duyuyorum. Ama uzun vadede kontrolümüzü kaybettiğimiz oluyor. Sen de kaybedeceksin, ben de kaybediyorum. Lütfen kendini çok fazla suçlama. Evet, 2025 dileklerim bunlarla sınırlı. Sana tekrar annelik yolculuğunda büyük öpücükler yolluyorum ve yorumlarda işlememi istediğim konuları yazmayı unutma. Eğer beni beğeniyorsan bir kalp bırak ve lütfen kanalımı takip etmeye devam et.